Bugün, insan vücudunun gizemli derinliklerine, evrimin bize miras bıraktığı ama artık pek de işimize yaramayan o organlara doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Düşünsenize, vücudumuzda hala atalarımızdan kalma, işlevini yitirmiş parçalar taşıyoruz. Peki bu organlar neler ve neden hala bizimleler? Hazırsanız, insan vücudunun en gereksiz organlarını keşfetmeye başlayalım. İlk durağımız, ince bağırsağımızın başlangıcında yer alan, küçük, solucan benzeri bir yapı. Apandis. Eskiden, atalarımızın daha çok lifli bitki tükettiği dönemlerde, apandisin selüloz gibi sindirimi zor maddeleri parçalamada önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Ancak günümüzde, beslenme alışkanlıklarımızın değişmesiyle birlikte, apandis, işlevini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Hatta bazen iltihaplanıp ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu durumda da cerrahi olarak alınması gerekiyor. Peki sizce apandis tamamen gereksiz bir organ mı? Yoksa gelecekte keşfedeceğimiz farklı bir işlevi mi var? Sırada, atalarımızdan bize miras kalan bir diğer ilginç kalıntı var. Kuyruk sokumu. Evet, yanlış duymadınız. Bir zamanlar biz insanların da kuyruğu vardı. Günümüzde ise bu kuyruğun sadece kalıntısı olan birkaç kaynaşmış omurdan oluşan kuyruk sokumu kemiğiyle yetinmek zorundayız. Peki, bu kemik tamamen gereksiz mi? Aslında hayır. Kuyruk sokumu, bazı önemli kasların ve bağların tutunma noktası olarak hala önemli bir rol oynuyor. Ancak elbette, bir zamanlar atalarımızın denge sağlamak ve iletişim kurmak için kullandığı kuyruğun yerini tutması beklenemez. Üçüncü durağımızda, hepimizin yakından tanıdığı, hatta belki de başımızdan belaya sokmuş olan 20'lik dişler var. Atalarımızın daha iri çeneleri ve sert besinleri çiğnemek zorunda oldukları bir dönemde, 20'lik dişler oldukça önemliydi. Ancak zamanla, beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi ve beynimizin büyümesiyle birlikte çene yapımız küçüldü. Sonuç olarak, 20'lik dişlerimiz çoğu zaman çenemizde kendilerine yer bulamıyor, gömülü kalıyor veya çarpık çıkıp ağrı ve iltihaplanmaya yol açıyor. Peki hiç 20'lik dişinizi çektirmek zorunda kaldınız mı? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sırada, vücudumuzun neredeyse her yerini kaplayan ama işlevi konusunda hala tartışmaların sürdüğü bir konu var. Vücut kılları. Geçmişte, atalarımızın soğuktan korunması ve yaralanmalara karşı ek bir koruma katmanı sağlaması için vücut kılları oldukça önemliydi. Ancak günümüzde, kıyafetlerin ve modern yaşamın sunduğu diğer olanakların gelişmesiyle birlikte, vücut kıllarının bu işlevleri büyük ölçüde azaldı. Elbette, kaşlarımız ve kirpiklerimiz gibi bazı kıllar hala önemli işlevlere sahip. Ancak vücudumuzun geri kalanındaki kılların ne işe yaradığı, hatta gerçekten gereksiz olup olmadığı hala tartışma konusu. Beşinci durağımızda, belki de en ilginç evrimsel kalıntılardan biri olan erkeklerde meme uçları var. Neden erkeklerin meme ucu var sorusu, yüzyıllardır insanların kafasını kurcalayan bir soru olmuştur. Bunun cevabı aslında embriyonik gelişim sürecinde gizli. Tüm insan embriyoları, gelişimlerinin ilk aşamalarında aynı yolu izler ve bu aşamada meme uçları oluşur. Daha sonra, cinsiyet hormonlarının devreye girmesiyle birlikte, erkeklerde meme dokusu gelişmez ve meme uçları işlevsiz bir kalıntı olarak kalır. Altıncı durağımızda, kulağımızın dış kenarında bulunan ve bazı insanlarda görülen küçük bir çıkıntı olan Darwin tüberkülü var. Bu ilginç ismini, evrim teorisinin babası Charles Darwin'den alıyor. Darwin tüberkülü, atalarımızın kulaklarını hareket ettirmek için kullandığı kasların bir kalıntısı olarak kabul ediliyor. Günümüzde ise insanların çok azı kulaklarını hareket ettirebiliyor ve Darwin tüberkülü, işlevini büyük ölçüde yitirmiş bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Yedinci durağımızda, el bileğimizde bulunan ve insanların yaklaşık %10 ila 15'inde eksik olan bir kas olan palmaris longus kası var. Bu kas, atalarımızın ağaçlara tırmanırken kullandığı kaslardan biriydi. Ancak günümüzde, palmaris longus kasının yokluğu, el fonksiyonlarını hiçbir şekilde etkilemiyor.
Hatta bu kas cerrahi operasyonlarda tendon onarımı gibi işlemler için yedek doku olarak kullanılabiliyor. Son durağımızda, gözümüzün iç köşesinde bulunan ve çoğumuzun farkında bile olmadığı küçük bir doku olan plica semilunaris var. Bu doku, sürüngenlerde ve kuşlarda bulunan üçüncü göz kapağının bir kalıntısıdır. Üçüncü göz kapağı, gözü nemlendirmeye ve korumaya yardımcı olan şeffaf bir zar olarak işlev görür. İnsanlarda ise, plica semilunaris, gözün hareket kabiliyetine katkıda bulunmak dışında bilinen bir işleve sahip değildir. Ve böylece insan vücudunun en gereksiz organlarına doğru çıktığımız bu inanılmaz yolculuğun sonuna geldik. Gördüğümüz gibi, vücudumuz atalarımızdan kalma, artık pek de işimize yaramayan pek çok kalıntı taşıyor. Bu kalıntılar evrimin sürekli bir değişim ve adaptasyon süreci olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Peki sizce en ilginç evrimsel kalıntı hangisi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.